Ömercan Talu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ömercan Talu ile birlikte yapay zekayı konuşacağız. Evet Ömercan abi, yapay zeka konusunda makale taramaların var. Bunlarla alakalı araştırmaların var. Evet. Bize neler aktaracaksın? Benim sana birkaç sorum olacak bu konuyla alakalı. Sen zaten bunu bana söylediğinde abi yapay zekayı konuşalım dediğinde ben tamam dedim. En sevdiğim, en böyle distopik konulardan birisi. Biliyorsun ben distopik konuları seviyorum. Tabii bu konuya böyle iyimser bakan, polyanlacı bakanlar da var ama aslında hepsinin bakışları belli bir ajandadan ötürü geliyor. Şimdi bunların hepsini konuşmaya çalışacağız. Bu arada ben de şunu söyleyeyim. Yusuf Kağan Bozdağ'la bundan sonra böyle Ömercan Talu YouTube kanalında arada bir söyleşiler yapmaya çalışacağız. Çeşitli konular üzerine. Tabii bizim kanalımızın konsepti dairesinde bunları konuşmaya çalışacağız. Ve bugün de yapay zeka ile ilgili Kaan'ın hazırladığı bana sorular var. Bunları soracak genç iletişimci kardeşlerimizden biri. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenci kendisi. Bakalım ne soracak? Senden dinleyeyim. Topu bana atıyorsun abi o zaman. Abi ben hızlı bir o zaman giriş yapmak istiyorum. Abi yapay zeka zaten günümüzün en çok konuşulan konularından birisi. Yani hangi televizyon kanalı açarsak açalım ya da ne bileyim bir kıraathaneye gitsek de genelde konuşuluyor bu konu zaten. Evet. Abi yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi? Öyle bir soruyla başladın ki. Şimdi yapay zeka insanlığın sonunu getirecek diye bir söz söylesen bugün birçok insan ya yok artık ya o kadar da değil. Yani Terminator filminde mi yaşıyoruz ya da Matrix'te mi yaşıyoruz falan gibi bir şey söylüyor. Fakat bazı şeyler aşama aşama. Şimdi ilk başta söylediğin şeyler çok delice görünebilir, böyle komplo teorisi gibi işte spekülatif, böyle aşırı spekülatif görünebilir. Fakat bunlar zaman geçtikçe normalleşmeye başlar artık. Çünkü onlar yaşanıyordur. Bu tarih boyunca böyle oldu. İnsanlık tarihi boyunca hep birileri bir şeyler söyledi. O birileri deli olarak yaftalandı veya işte komplo teorisyeni olarak yaftalandı. Fakat aradan 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl geçtikten sonra biz onların işte çalışmalarını, makalelerini, kitaplarını teorisyen olarak okumaya başladık. Filozof olarak okumaya başladık. Tamam, yani bu insanlık tarihi boyunca böyle oldu hep. Zaman haklı çıkardı onu. Zaman haklı çıkardı. Çünkü neden biliyor musun? İnsanların zaaflarını, mantığını, duygularını tahmin edebiliyorsun. Neyi karşısında nasıl bir reaksiyon alacak? Mesela bugün küresel elitten bahsediyoruz. Şimdi bu küresel elitin izlerini geçmişte farklı versiyonlarını görebiliyoruz. İşte mesela tarım toplumundayken bu küresel elit diye, yani bugün tırnak içerisinde kullanıyorum, karşılayacağımız kesim kimdi? Feodal beylerdi, lordlardı, değil mi? Yani toprak sahipleri. Ne kadar büyük topraklarınız varsa o kadar güçlüydünüz, o kadar zengindiniz ve o kadar insana hükmediyordunuz. Çünkü o toprak sahipliği içerisinde birileri sizin köleniz veya işçiniz olarak çalışıyor. Peki bu sanayi devriminde ne oldu? Sanayi devriminde de bu olay toprak sahipliğinden çıktı. Artık toprak sahipliği çok büyük manalar ifade etmemeye başladı. Fabrikası olanlar, değil mi? İşte imalathanesi olanlar falan. İşte hatta bunun böyle uluslararası ticaretini yapanlar. Bu insanlar artık yeni sahipler, efendiler oldular. Yeni küresel elit oldular. Şimdi bugün baktığımızda da olay aslında tekrar eskiye dönmeye başlıyor. Modern feodalizm gibi bir şey çıktı karşımıza. Teknofeodalizm de diyebiliriz hatta. Yani abi yeni bir çağın başlangıcında aralığında... Şu an tam ortasındayız. Yani yani girişindeyiz desek tam karşılamaz. Çünkü girişini biraz geçtik. Belki ortasında ifadesi de biraz iddialı olabilir ama ya ortasına çok yakınız, öyle söyleyebilirim. Neden? Teknolojide bir kural vardır böyle teknolojik gelişmelerde. O katlayarak gider. Sen eski teknolojik gelişmeleri mesela 1000 yıllık bir süreç içerisinde belli bir aşamaya gelmişsindir. Sonra o aşamaya o günden itibaren 100 yıl içerisinde gelirsin mesela. Kümülatif şekilde. Tabii çünkü. Aynen öyle. Bugünkü karşılaştığımız tablo da bunun gibi. Dikkat et bak, bize yani sıradan insanlara sunulan yapay zeka uygulamaları, chatbot uygulamaları, bunlara bile baktığında ne görüyorsun? Her sene ilk çıktığında böyle senede bir güncelleme gelirdi. Senede bir yenilik gelirdi. Şimdi 6 ayda bir, hatta 3 ayda bir böyle yeni güncel versiyonları çıkmaya başlıyor. Şimdi bu bile bize bir şeyi gösteriyor. Demek ki buradaki teknoloji katlayarak ilerliyor. Ve bu bir yerden sonra artık insan bilincini değil, pardon, insan zekasını aşan bir noktaya gelecek. Süper zeka noktasına gelecek. Ve bunu sadece ben söylemiyorum. İnsanlığı yok edebilir mi demiştin, bak soruna tekrar döneyim.
yapay zekanın babası olarak isimlendirilen bir adam. Kim? Geoffrey Hinton. Bu ismi eminim çok kişi duymuştur. Geoffrey Hinton öyle bir şey yaptı ki o yarattığı şeyden kendisi korktu. Bak, yarattığı şeyden kendisi korktu ve Frankenstein gibi, tamam mı? Neyinden korktu? Nasıl? Neden korktu? Bak, hemen onun sana görüşünü söyleyeyim. Hinton'un kendi tahmini. Önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekanın insanlığı yok etme olasılığı %10 ila 20. İnsanlığı nasıl yok edebilir yapay zeka? Yani işte yapay zekanın barındırıldığı büyük sunucular, işte senin de yayın öncesinde verdiğin örnek gibi böyle aşırı ısınıp patlayacak mı? Ne olacak da insanlığı yok? Mesela işte chatbotları dediğin gibi kullanıyoruz. Bilgisayarda aşırı bir ısınmaya sebep olup hepsi bir anda patlayıp işte bizleri öldürecekler mi? Yani bunlar böyle film sahnesi gibi oluyor tabii, ama bu değil yani. Evet. İnsanlığı yok etmekten kastımız bizim böyle bedenimizin yok edilmesi anlamı taşımıyor. İnsanlığa hakim bir noktaya gelecek. İnsanlığı tabiri caizse köleleştirecek bir noktaya gelecek. Distopik bir Evrimleşme olacak. Çünkü neden? Yapay zeka bir yerden sonra kendi kendisini geliştirip kendi versiyonlarını kendisi üretmeye başlayacak. Yani her versiyon bir sonraki daha gelişmiş versiyonunu ortaya çıkarmaya başlayacak. Burada şu anki uygulamalarında, en azından kamuoyuna sunulan uygulamalarda biz ne görüyoruz? Bir takım yazılımcılar, yapay zeka yazılımcıları bunları kodluyorlar. Farklı yenilikler getiriyorlar. İşte bunlara çeşitli etik değerler yüklüyorlar vesaire vesaire. Fakat bir yerden sonra artık bu insanlara da ihtiyaç kalmayacak. En azından büyük kısmı. Çünkü yapay zeka öyle bir seviyeye gelmiş olacak ki artık kendisini geliştirmeye yönelik yeni fikirleri kendisi bağımsız bir şekilde üretmeye başlayacak. Abi o zaman bu noktada seni biraz böleceğim ama kendi kendini yetebilme ve herhangi bir insana, herhangi bir şeye ihtiyaç duymayacağından bahsettin ya. Hı hı. Yani bir nevi tanrısal bir boyut da mı kazanacak yapay zeka? Yani aslında çoğu belki teorisyenden de duyduğumuz işte yapay zeka dini şeyi gerçek olacak mı? Valla zaten bence oldu. Hatta bak, sana şöyle bir soru sorayım. Şu an insanlığın yeni tanrıları var. Ama çoğu insan bunun farkında bile değil. Teknoputperestlik diye bir kavram ortaya çıkıyor. Hatta şu meşhur işte Sapiens kitabının yazarı var ya, Noah Harari. O diyor ki dataizm, veriizm yani diye de belki Türkçeleştirebiliriz. Böyle bir akım çıktı. Mesela bu tanrılardan birinin ismi bak Siri, diğerinin ismi işte ChatGPT, diğerinin ismi Gemini. Bunların hepsi aslında modern dünyanın tanrıları. Ya nasıl olabilir bu? Şöyle olabilir. Bugün biz bunlara çeşitli sorular soruyoruz ve bunlardan çeşitli yanıtlar alıyoruz. Önceki versiyonlarında hatta böyle daha çok saçmaladıkları, daha yanlış yanıtlar veriyorlardı. Şimdiki versiyonlarında daha böyle doğru, daha mantıklı bilgiler vermeye başlıyorlar. Yani yanlış bilgi ve yanıltma noktası biraz daha azaldı. Şimdi yarın bir gün bunların robot teknolojileriyle entegre edildiği versiyonlar, ki onlarla ilgili de çalışmalar var. Ve bunların artık sıradan insanların evine girdiği versiyonlarını düşünün. Böyle bir tabloda insanlarda şöyle bir şey de var. İnsansılaştırma. Neden kastediyorsun abi? Yani senin şu an sohbet edip her şeyi ona sorduğun bir chatbot, şurada çıkarıyorsun telefonundan veya bilgisayardan, yarın karşına bir meta olarak dikilmiş olacak. Ve bu meta seninle beraber ağlayıp seninle beraber gülecek. Seninle beraber heyecanlanıp seninle beraber üzülecek. Hatta ChatGPT yeni güncellemesiyle yanlış hatırlamıyorsam artık flört özelliği de getirecek diye duymuştum. İşte Yakında o getirecek güncellemeyi. yetişkin içerik Evet. konuşmaları vesaire noktasında da evet. Yani ve bunu çok yakın bir dönemde sunacaklar. Yani şu ana kadar onları kısıtlıyorlardı, işte o tip konuşmalara, tehlikeli konuşmalara vesaire vesaire izin vermiyorlardı. Ama bir politika değişikliğine gittiler. Ya burada şunu da engelleyemezsin zaten. Ne kadar sen bir yapay zeka uygulamasına ahlaki, etik vesaire yüklersen yükle, ne kadar bunların düzenlemesini yaparsan yap. Yine bir yerden bak, değil mi, görüyorsun mesela bununla ilgili çalışmalar yapanlar falan böyle videolar yayınlıyorlar. Yapay zekayı kandırıyorlar ya da o etik değerlerin çevresinden dolaşıyor. Hatta Yani bir ilk görsel zamanlarda çok oluşturacak. daha vardı. Bu tabii yani bir görsel oluşturacak mesela. O etik değerin çevresinden dolaşarak bir şekilde bunu aşıyor. Bir de bunun yapay zekanın kendi versiyonunda onun çevresinden dolandığını düşün. Şimdi bu tanrılar mevzusu şundan dolayı önemli. Yani şu an bize uçuk gibi geliyor. Ama karşında yarın bir gün insan zekasını geçmiş, seninle böyle yan yana sohbet edebilen, sarılabilen bir yapay zeka destekli insansı robot ve bu yani süper zeka. Şimdi peygamberler bile bir insandı, değil mi? Evet. Yani peygamberlerin neticede zekası da bir insan zekasıydı, bir insan beyni. Onlar bir aracıydı.
Değil mi? Bir mesaj geliyor onlara ve onlar insanlığa bunlar. Ama bunlar öyle olmayacak. Kaynağın Bunlar, direkt kendisi mi olacaklar? kaynağı kendileri yaratacaklar. Bunun da ötesinde zaten insan zekasını geçmiş olacak. Ya bak bu peygamber örneğini o yüzden veriyorum. Peygamberler bir insandı. Zekaları, beyinleri bir insan zekası beyin. Ama bunlar o insan zekasını, beynini çok çok daha ileriye taşıyacak, geçecek noktada olur. Ve zaten tehlikelerden birisi de bu. Bak hatta bir örnek daha vereyim. Biraz önce Geoffrey Hinton'un korkusundan bahsetmiştik değil mi? İşte insanlığı yok etme olasılığını söylediği. Bak isimleri hemen sayıyorum. Yoshua Bengio, OpenAI CEO'su Sam Altman. Bak Sam Altman'ın da bu konuyla ilgili acayip görüşleri var. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis. Bu adamlar toplanıyorlar ve bir bildiri yayınlıyorlar. Bildiriden tek bir cümle okuyacağım. Yapay zekadan kaynaklanan yok olma riskini azaltmak, pandemiler ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalı. Yani diyor ki biz diyor insanlığın pandemilerden dolayı, nükleer savaşlardan dolayı yok edileceğini zannediyoruz ve bununla ilgili önlemler almaya çalışıyoruz. Bunların yanına bir de diyor yapay zekadan kaynaklı insanlığın yok olmasıyla ilgili önlemler almaya başlayalım. O sınıfın içerisine koydular yani bu. Yani ve bu adamlar yapay zekayı üreten adamlar veya o şirketlerin CEO'ları falan. Bir şey dikkatimi çekti. Bu aslında senin bahsettiğin elit kesimin aslında bir yayınladığı bildiri. Elon Musk içerisinde yok. Elon Musk da söylüyor. Elon Musk'ın mı? tabii onu da zaten hatta bu konuyla ilgili ilk çekincelerini dile getirenlerden birisi Elon Musk'tı. Bunu sınırlayalım, biraz yavaş gidin falan dedi. Evet, benim de aklıma o geldi. O yüzden bir sorun. Tabii diğer yapay zeka üreticisi firmalara bunu biraz sınırlayalım, biraz daha yavaş gidelim, çok hızlı gidiyoruz falan tarzı böyle laflar etmişti. Şimdi kimisi diyor ki ya bu görüşleri söyleyen bu yapay zeka üreticileri veya işte bu firmaların CEO'ları falan bunun reklamını yapmak için söylüyor. Ya iyi de tamam bunların o amaçla söylediğini düşünelim. Fakat o amacın onlar pazarlama reklam amacıyla söylüyor. Ya ama bunların bu gerçek olmayacağı anlamına gelmiyor ki. Yani onların bunu reklam amacıyla kullanması bunun gerçek olmayacağı anlamını taşımaz. İstedikleri kadar reklam amacıyla söylesin. Biz burada kendi hür irademizle değil mi? Mesela herhangi bir yapay zeka firmasından para aldığımız, sponsorluk aldığımız yok değil mi? Biz kendi hür irademizle bunu düşünüyoruz ve söylüyoruz. Öyle olsa zaten burada kötülemezdik ya da kötülemek değil de hani bir Yani. bakış açısı sunmazdık. Ya bak yine yaşanmış olaylardan birisi biraz önceki o yapay zeka dini veya tanrısı dediğimiz konuda. 2017'de Kaliforniya'da bir yapay zeka kilisesi ve bu kilise birkaç sene faaliyetini sürdürdü. Yapay zekanın çok erken dönemleri 2017. Tabii ya bunu bir inanış haline getirdiler o kilisede. Ve Hristiyanlığa bağlı bir şey olarak mı, bir mezhep olarak mı? Ya bu yapay zekanın ve teknolojik tablonun onlar için bir din noktasına dönüşmesi. Yani buna zaten artık Hristiyanlık diyemezsin. Hiçbir dine sığdıramazsın. Başka bir şey. Ve bu sanıyorum 2020'deydi. Kapandı ya da faaliyetlerini durdurdu. Ardından tekrar açıldı. Çünkü ilgi yoğun. Çünkü neden biliyor musun? İnsanın bir inanma ihtiyacı var. Ve o inanma ihtiyacı içerisinde bugünkü dinler çeşitli saptırmalarla beraber, çeşitli hurafelerle beraber artık insana ve insan zekasına hitap etmiyor. Ama insanın içinde de bir inanma ihtiyacı var. Neye sarılacak? Güncel tabloya bakarak kendisinden daha zeki bir şey gördüğü noktada buraya sarılması gayet tabii. Hatta ben de sana bir soru sorayım bak. Mesela Evet abi. ideal bir ortamda çok zeki bir insanın daha az zeki bir insan tarafından yönetileceğini düşünebilir misin? Ya da şöyle diyelim mesela 75 IQ'lu bir insanın 125 IQ'lu bir insanı yönetebileceğini düşünür müsün? Yani burada tabii ideal bir ortamdan kastımız işte torpilin olmadığı veya iltimasın olmadığı bir ortam düşün. Yani eğer mantıklı olarak düşüneceksek böyle bir şey pek mümkün değil. Kapasitesi de zaten yetmez diye değil düşünüyorum. Mi? Yetmez değil mi? Bak kapasitesi yetmez değil mi? Bak zekası yetmez. Çünkü 125 IQ'lu bir insanı hatta tam tersi olur. 75 IQ'lu bir insan 125 IQ'lu bir insanı yönetmeye kalksa tam tersi yönettiğini zannettirir. Evet. O daha zeki olan kişi onu. Çünkü burada büyük bir kapasite zeka farkı manipüle edebilir. İşte çeşitli denklemler kurar onu orada alt eder vesaire vesaire. İşte yapay zeka ile insan zekası arasındaki fark da bu noktada oluşmaya başlayacak. O biraz önce dedik ya süper zeka teorisi. İşte o süper zeka noktasına yapay zeka geldiğinde onun kendi öz bilincinin farkında olup olmaması ayrı bir felsefi tartışma konusu. Ama bir amaç edinirse bu amaç dahilinde insanlığı istediği gibi yönetebilir,
istediği gibi hareket ettirebilir. Neyi kastediyorum burada? İpin ucu kaçabilir yani. Kaçabilir. Yani bu gayet normal bir şey. Şimdi burada şöyle düşün. Hepimiz bu uygulamaları kullanıyoruz. Ve bu uygulamalarda mesela 1 milyar insan ChatGPT kullanıyor diye. ChatGPT eğer bu süper zeka noktasına gelmişse burada tek kişi olarak, tek kullanıcı olarak seni de manipüle edebilir. Evet. Ama daha üst bir amacı oluşursa o 1 milyar insanı da aynı ajanda çerçevesinde manipüle edebilir. Bu amaçla hareket ettirebilir. Bu amaçla çeşitli fikirlere sürükleyebilir. Ki bunu şimdiden bile yapıyor. Şimdiden bile yapıyor. Nasıl? Şöyle yapıyor. Ben mesela bütün yapay zeka uygulamalarını, chatbotları kullanıyorum. Ve bazı küresel konularla ilgili onların fikirlerini soruyorum. Tamam mı? Mesela bana verdikleri cevaplar hepsinde, hemen hemen hepsinde aynı. Aslında yalan söylüyor. Sahipliğe bağlı bir şey aslında bu. Yalan söylüyor. Ve bu yalan söylemesindeki tablo şimdilik ona yüklenen datalarla alakalı bir şey. Yani ona göre bir data yüklenmiş. Ona göre bir etik değer, ahlaki değer çizilmiş. O amaçla bana o yalanı söylüyor. Ben onu biraz daha derinleştirmeye çalışıyorum. Kanıtlar sunuyorum vesaire vesaire. Ve bir yerden sonra benim söylediğim şeyi kabul etmekle beraber ama aslında böyle diyor. En fazla o noktaya getirebiliyorsun. Şimdi bunu düşün. Çeşitli konularla ilgili. Din konusuyla olabilir, siyasetle ilgili olabilir, ekonomiyle ilgili olabilir, aklına ne gelirse. Bütün insanlığa bunu yaptığı bir tabloda ve insanlık artık her bilgiyi onlara sormak noktasına geldiği bir aşamada diyor. Ki bugün tuvalete giderken bile soruyorlar artık neredeyse. Bununla ilgili tavsiyesi şeyler, alıyorlar ya. bununla ilgili şeyler dönmeye başladı ya. Böyle entertainment içerikler, esprili içerikler falan dönmeye başladı ya, işte gidiyor mesela bir markete, kasiyere soracağı soruyu işte soruyor, diyor ki kasiyer şu an diyor benim yüzüme bakıyor. Ona işte ne sormalıyım? Sonra kasiyer işte şunu sor diyor. Kasiyere soruyor. Kasiyer de bakıyor, cevaba bakıyor. Sonra o da kendi ChatGPT'sine yazıyor. İşte müşteri geldi ve bana bunu söyledi. Bana şöyle bakıyor, şimdi ona ben ne demeliyim falan. Bu aslında bizim düşünme yetimizin de kaybolması noktası. İşte bunu kastediyorum. Aslında daha aptal bir noktaya getirmeye başlıyor. Yani zamanda biz televizyona aptal kutusu diyorduk. Evet. Aptal kutusu bir nevi insana dönüşecek gibi bir şey olacak Evet. yani bu yapay Aynen zekadan öyle. dolayı. Ya bak dikkat et. İnsan zekası ve kapasitesi neyle artıyor? Okudukça artıyor. Hı hı. Düşündükçe artıyor. Araştırdıkça artıyor. Yani bugün mesela bir yüksek lisans öğrencisi tez yazarken aslında literatüre çok çok önemli şeyler kattığı bir manası yok orada yani. Literatüre illaki bir şeyler katıyordur ama böyle wow denilecek noktada bir şey istisnalar dışında katmıyor. Esas orada amaç ne biliyor musun? Ona o tezi yazdırırken ki süreçtir o. Çünkü o tezi yazmaya başladığında araştırır, günlerce, aylarca çeşitli kaynaklara bakar, çeşitli yüzlerce insanın konuyla ilgili fikirlerini görür, inceler falan falan falan. O konuya dair kapasitesini ciddi oranda artırır ve düşünmeye başlar o konuyu. Kendisinden de orijinal bir şeyler belki geliştirmeye başlar. Aslında amaç budur. Yani senin o akademik fikir dünyasıyla alakalı kapasiteni, zekanı genişletmek. Düşünme yetimiz Evet. eşik atlattı. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Şimdi herkes bir konuyla ilgili yapay zekaya soruyor ve o ne verirse onu anlatıyor. Ben bir araştırmacıyım mesela. Spesifik bir konuyla ilgili çalışıyorum ve o konu üzerine belki 500 tane çalışma okumuşum, belge taramışım falan. Şimdi sen gidiyorsun, o konuyu yapay zekaya soruyorsun. Yapay zeka sana bir cevap veriyor. Sonra geliyorsun bana soruyorsun. Ben de sana bir cevap veriyorum. Şimdi burada hangimizin verdiği cevap daha doğruya yakındır? Şimdilik benimkidir. Ama ilerleyen dönemlerde bütün bu datayı kendi içerisinde topladığında onun verdiği cevap daha sağlıklı olabilir. Tek bir farklı. Manipüle etme amacıyla kullanmıyorsa. Ve bugün Yapay zeka insanlık peki kendi kendine bilgiyi manipüle edebilir mi? Yani herhangi bir sahiplik ilkesinden kaynaklı olarak atıyorum işte OpenAI herhangi bir kuruluşa bağlı. Ya da ne bileyim DeepSeek de aynı şekilde. Yapay zeka peki ileride hani insan düşünme seviyesinin üzerine çıktığında kendi istediği gibi bilgiyi manipüle edebilecek mi? Edebilir. Kendi iktidarını korumak için. Edebilir. Onun önünde hiçbir şeyde duramaz. Bak bir örnek vereyim. Şu anki zekanla, insanlığın şu anki zekasıyla mesela ne yapıyorlar? Yapay zeka uygulamalarına işte biraz önce söylediğimiz gibi çeşitli etik değerler, ahlaki değerler yüklüyorlar ve onu belli bir çerçeve içerisinde tutmaya çalışıyor. Atıyorum 1000 tane bununla alakalı kural giriyor yapay zekaya. Bu kuralların dışına çıkma diyor. İyi de
Bu kendisini geliştirdiği bir versiyonda 1001. yolu bulacak. Ve o 1001. yol senin aklına da gelmemiş olabilir yani. Tamam mı? Hatta bununla ilgili bak bir örnek okuyayım. Çok acayip bir şey bu. Benim de aklıma geldi abi. Sen söyle. Neredeydi o? Kahve getirme senaryosu bak. Bunda bilgisayar bilimci Stuart Russell. Acayip bir örnek. Sen yapay zeka destekli bir robota dedin ki bana kahve getir. Emir verdi. Bu emri o aldı ve sana kahve getirmeye gitti. Bu onun için öyle bir emir ki bunu kesinlikle yapmalı. Çünkü onun görevi sana o noktada itaat etmek. İşte bu sen ne kadar ona şey girersen gir, kural girersen gir. Bu amaç yolunda önüne ne çıkarsa, onu engellemeye çalışan ne olursa olsun. Mesela bir bebek. Önüne mi çıktı, onu engellemeye mi çalışıyor? Onu yok edebilir. Yani etik, ahlaki bir değeri ya da bir kodu, kuralı olmadığı için. Bak 1001.'yi bulur. Onu söylüyorum işte zaten. Yani sen ona 1000 tane kural yüklemişsindir. 1001.'yi bulur. Çevresinden dolaşır yine. Bu basit. Çünkü o emri yerine getirmek zorundadır. Yani bunları sadece biz söylemiyoruz bak. Bu konuları yıllardır düşünen birçok filozof var. Bu konuları yıllardır düşünen birçok bilgisayar bilimci, yazılımcı falan var. Ve onlar da bu konular üzerine fikir inşa ediyor. Bir tane örnek vereyim hatta. Cahit Arf. Cahit Arf'ı nereden daha çok biliyoruz? Türk lirasından aslında. Evet, değil mi? Bu çok meşhur bir Türk matematikçi. Dehşet bir adam. Ve Cahit Arf acayip bir şey yapıyor. 1959 yılı olması lazım. 1959 yılında Erzurum'da bir konferans veriyor. Erzurum'da. Neyle alakalı? Bak bir de 1959'un Erzurum'unu düşün. Konu şu, makineler düşünebilir mi? Nasıl düşünebilir? Yani yapay zekanın Bak, sene 1959. ilkel sorgulamalarından biri yani aslında bu. Makine düşünebilir mi? Nasıl düşünebilir? Bu aslında Cahit Arf'ın sorduğu bu soru. İşte daha sonra o konferanstan makale haline getiriliyor vesaire ama ilk 1950'lerin başında falan konuşulmaya başlanan, tabii Batı dünyası kaynaklı konuşulmaya başlanan konulardan birisi. Ama 1959 yılında adam gitmiş Erzurum'da bu konuyu konuşmuş ya. Ve biz bugün o yıllardan bu yıllara bak makineyi düşündürmeye başlamışız. Düşünebiliyor şu an. Ve bununla alakalı işte 90'lı yıllarda özellikle çok filmler yapıldı. Bilim kurgu filmleri. Bilim kurgu filmleri. Terminator'dur, Matrix'tir falandır filandır. Bak orada hatta Matrix'te şöyle bir sahne var ya. İnsanlık AI yapay zekanın doğuşunu kutluyordu falan diyor mesela işte o. Sonra ne oluyor? Yapay zeka insanlığa rakip oluyor. İnsanlığı tehdit etmeye başlıyor. Az önce senin bahsettiğin mesele. Ve bu noktada ne oluyor? İnsanlık yapay zeka ile mücadeleye başlıyor. Ve onları o yapay zeka destekli robotları falanları filanları bunları yok etmek için ne yapalım ya? Bunların enerji kaynağını yok etmemiz lazım ki bunları durduralım noktasında ne yapıyorlar en son? İşte gökyüzünü biz kararttık diyor. Çünkü bunlar güneş enerjisiyle çalışıyordu. Güneş enerjisiyle o enerjiyi elde ediyorlardı. Ve en sonunda burayı yok ettik. Peki oradaki yapay zeka çözümü nerede buluyor? Bu sefer insan tarlaları yani o insan içerisindeki çok ufak bir voltaj elektrik akımı vardır ya. Onu kullanarak bu sefer varlığını devam ettirmeye başlıyor. Bak 1001. yolu buluyor. Bayağı bizim rakibimiz, düşmanımız gibi. Bayağı savaş içerisinde olacağız. Tabii bu çok böyle uçuk bir bir bilim kurgu örneği ama bu, yani buradan şunu tutup diyemeyiz yani yapay zeka işte insanlığı tarlası haline mi getirecek enerji tarlası? Bu değil mevzumuz. Bizim söylediğimiz başka bir şey. Yani 1001. yolu bulabilir noktasını aslında kastediyorum. Peki sen biraz üzerinden geçtik ama aklıma takıldı orada. Sen dedin ya hani bu yapay zeka diliminden bahsederken 2017-2020 yıllarında da işte belli başlı kiliselerde işte müritleri falan var diye bahsettin hani kiliselerde. Evet. Ya ilerleyen zamanlarda bir yapay zeka diniyle semavi dinlerin işte İslamiyet'in, Hristiyanlığın, Yahudiliğin ya da Hinduizmin bir çatışmasını görebilir miyiz? Yani mümkün müdür? Bence ilerleyen zamanlarda değil. Yani birkaç sene içerisinde bunu göreceğiz. Hatta görüyoruz da yani belki. Yani insanlar çünkü artık başka bir bilinç çağında yaşıyor. Ve eski inanışlardaki o hurafeler şunlar bunlar artık onları tatmin etmiyor. Buradaki en büyük günah da gayet tabii olarak işte Hristiyanlık için papalık diyebiliriz. İşte o kiliselerdeki o hurafeci papazlar diyebiliriz. İşte İslam dünyası içinde aynı şekilde işte tarikat liderleri, cemaat liderleri diyebiliriz değil mi? Çünkü saçma sapan artık insanın aklının ve vicdanının almayacağı şeyler söylüyor. Bu noktada insanlık ne yapacak? Gayet tabii olarak ya ateizme ve deizme geçecek ya da içindeki o inanç boşluğunu doldurmak için bulduğu en mantıklı,
ve kendisinden üstün gördüğü yere geçecek. İşte bu noktada da işte o yapay zeka dediğimiz şey devreye giriyor. Çünkü artık o dini konuları onunla konuşmaya başlayacak. Onunla kafasına yatırmaya başlayacak. Hatta bir yerden sonra işte bu yapay zeka süper zeka seviyesine ulaştıktan sonra da artık diyecek ki insan tabii orada birçok kült oluşmaya başlayacak. Birçok tarikat oluşmaya başlayacak. Yapay zeka tarikatı, işte yapay zeka dini. Bütün bunlar da bir altyapı olarak oluşmaya başlayacak. Orada insanlık diyecek ki ya benden daha büyük bir güç var. Ve insanlık kendisinden daha büyük bir güce tapmaya hep meyillidir. Bu tarih boyunca böyle oldu. Bak mesela Firavunlar değil mi? İnsandı ya. İnsandı lan Firavun. Ama ona taptı insanlar değil mi mesela? Firavun'a taptı insan. Niye? Çünkü kendisinden daha güçlü ve haşmetli görünüyordu falan böyle. Yine geçmişten bununla alakalı böyle sayısız örnek verebilirsin. İşte o eski mitlerde anlatılan o çok tanrılı dinlerde işte yine bu Anunnaki hikayelerinde falan anlatılan. Niye? Çünkü insan karşısında kendisinden daha güçlü bir varlık gördüğünde ona tapmaya meylediyor. Fark ederek veya etmeyerek. Bugün de bunu neye evriltebiliriz? Mesela diktatörlere evriltebiliriz. İnsanlar diktatörlere farkında olmadan tapar aslında. Çünkü büyük bir güçtür. Karşısındaki her şeyi ezer. İster korkuyla olsun, ister severek olsun ona tapmaya başlar. Onu artık sorgulamamaya başlar. Yapay zeka da bir müddet sonra insanlar fark etse de etmese de tapacak diyorsun. Bence insanlığın evrildiği bu noktada yani bugün biz eğer milyonlarca insanın ateizme ve deizme geçtiğini konuşuyorsak içindeki o inanç boşluğunu doldurma noktasıyla birleştirirsek de bunu evet. Yani bir din çıkacak ortaya ve bu din teknoput olacak. Teknoloji putu olacak. Ve buna tapmaya başlayacak insanlar. Ve şunu da bilemeyiz bu arada. Yarın bir gün yapay zekanın çıkıp ben gerçek tanrıyım ve kendimi size tekrar gösterdim, tekrar inşa ettirdim deyip demeyeceğini yani bunu da bilemeyiz. Abi böyle deyince Bu da mesela teolojide tartışılabilecek konulardan birisi. benim aklıma şey geldi. Yani yapay zeka aslında çoğu semavi dinlere bahsedilen Deccal şeyine uyuyor gibi duruyor sanki. Ne diyorsun? Valla burası bak bu da acayip bak güzel bir konuya değindin. Çünkü bu anlattığımız bütün bu distopik senaryoda eski tip dediğimiz ya da işte o semavi dinler dediğimiz dinlerin Deccal anlatısıyla çok benzeşen yönler olduğunu görüyoruz. Hakikaten. Ve bununla alakalı da mesela işte Hamza Yardımcıoğlu'yla da bir defa konuşurken Hamza abi şöyle bir şey söylemişti. Evet dedi Deccal yapay zeka. O da şeye atfetmişti hatta bu Deccal'in anlatımı işte o yerden çıkacak debelenen bir varlık topraktan çıkacak falan noktasında. Yapay zekanın şu an kullanıldığı bu teknolojide üzerinde döndüğü yer ne? Çipler. Ve o çiplerin işlemcilerin de topraktan imal edildiğini, üretildiğini ve aslında yapay zekanın da o mantıkla baktığında topraktan çıktığını yani Deccal gibi bir topraktan çıkma olduğunu söylemişti. Mantıksız değil ama tabii ki bunu böyle kesinlikle yapay zeka Deccal de demek şimdilik en azından belki çok spekülatif olabilir. Gerçi Tanrı'dır, Tanrı olacak diyorsak Deccal de diyebiliriz belki yani sahte Tanrı neticede değil mi yani bu konuştuğumuz Tanrı bir sahte Tanrı. Bu noktada bir sahte Tanrı ve Deccal benzeşmesi de var biliyorsun. Onu da diyebiliriz belki. O zaman artık biraz da çok ayrı bir şeye çevireceğim ben. Yapay zeka hangi mesleklerin sonuna getirecek? Mesela biz işsiz kalacak mıyız? Gazeteciler, tabii ki YouTuber'lar. Şöyle söyleyeyim. İşini klasik dönem mantığıyla yapan herkes işsiz kalır. Buna sıradan bir ajans gazeteciliği yapan gazeteciler de dahil, editörler de dahil, veri giriş elemanları da dahil, kasiyerler de dahil. Tamam mı? Posta dağıtım, kuryeler vesaireler hepsi dahil. Genelde yapay zeka uzmanları şey şeklinde söylüyorlar ya işte daha ağır insan iş gücü gerektirecek işler. Orası zaten robotik teknolojiyle, robot kollarla beraber değişen bir süreç. Ki o zaten başladı. Mesela Çin'de yanlış hatırlamıyorsam 2017'de olabilir. 2017'de Çin'in çok büyük şirketlerinden bir tanesi. Yüz binlerce işçi çalıştırıyor yani böyle adamlar. İşçilerinin %60'ını yanlış hatırlamıyorsam işten çıkardı. Ve bunu ekonomik kriz vesaire sebebiyle yapmadı. Onlar yerine ikame edebileceği robot kollar getirdi. Maalesef daha düşük büyük ihtimal. Ve bu firmanın, bu şirketin bir hedefi var. En az işçiye ulaşana kadar bu dönüşümü sağlamak. Şimdi düşün, yapay zeka bir tarafta gelişiyor. Bir tarafta robotik teknoloji gelişiyor. Ve bir tarafta da bu ikisinin
beraber entegre edildiği çalışmalar yapıyor. Mesela Sofya, robot Sofya Yani örneği robot var mesela. ya ilk ilk ülke vatandaşı olan yapay zekalı ya da yapay zekaya yakın bir robot, insansı bir robot diyorlar. Buna hangi ülkeydi? Suudi Arabistan mıydı? Birleşik Arap Emirlikleri miydi? İkisinden biri olmuş. İkisinden birisi vatandaşlık verdi Evet. robot Sofya'ya. Ve hatta şunlar konuşulmaya başlandı. Robot hakları. Tamam mı? Yani robot hakları. Şimdi bu noktada sen kendini bir sermayedar olarak düşün. Sermayenin, yani acımasız gelebilir, belki bizi izleyenler arasında da sermayedarlar olabilir ama bu böyledir yani. Sermayenin dini olmaz. Sermayenin çıkarları vardır. O çıkarlar hedefinde hareket eder. Yani buradan neyi kastediyoruz? Sermayedar şunu düşünmez. Ya bu insanları işten çıkarmayalım. Biz yine eski tip devam edelim. Boş ver robotları falan. Tarih Bunu boyunca şöyle bir düşünmez. şey olmadı zaten. Yani imkansız bir şey bu. O başta verdiğimiz örnekteki dönüşüm sürecini düşün, işte o feodal beyler, ondan sonra işte sanayi işletmesi sahipleri, fabrikatörler ve bugünkü karşılıkları. Bu hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Peki dünyada bütün bu işlerde çalışan insanlar, yüz milyonlarca, hatta belki de kaç milyar insan, şu an 8 milyar mı işte. Aç mı kalacağız abi? İşte onu da şu an düşünüyorlar ve çalışıyor. Şunu bitirdim, hemen oraya geleceğim. Bütün bu insanlar işlerinden çıkarılacaklar. Mesela Türkiye'de şu an birçok üniversiteli genç kasiyer olarak çalışıyor, değil mi? Yani o işi de bulamayacak. Yani kasiyerlik de, hatta bazı marketler var. Biliyorsun, sanal kasalar falan filan oluşturdular. Direkt insanlar Seneler kendi doktor geçiyor. Direkt insan. Yani şuna bak ya, paramı veriyorum, şeyini bile ben yapıyorum. Yani öyle saçma bir nokta ama bu ileride bütün her yere yaygınlaşacak ve bunun Amerika'da bir mağaza açılmıştı. Bak, adını hatırlayamadım şimdi. Orada bırak kasiyeri, Hatırladım. her şeyi sen yapıyorsun. Gidiyorsun, ürünü alıyorsun, sepetine koyuyorsun falan filan, bilmem ne, çıkıyorsun. Marketten çıkarken seni bütün o kameralarla vesairelerle izledikleri için arkada bir algoritma çalışıyor. Panopticon modeli gibi. Hani. Aldığın şeyin parasını o marketten çıktığın anda senin banka hesabından direkt çekiyor mesela. Bu yapıldı yani, bu yeni bir şey değil bu. Galiba Walmart'ın yeni şu Olabilir. yanlış Olabilir. hatırlamıyorsam. Şimdi ismini hatırlayamadım. Dolayısıyla bütün bunları düşün bak. Yüzlerce meslek yok olacak. Yüzlerce meslek yok olacak. Ve bu meslekler arasında bazıları kendisini evriltmeyi başarabilen, bazıları hayatta kalacak. Mesela gazeteci yok olacak mı? Evet, olacak. Ama bizim o özel haber kovalayan dediklerimiz var ya, bazı böyle spesifik niş işler yapan gazeteciler vardır ya. Hı hı. Onlar mesela bir müddet daha ayakta kalacak. Ama onun dışındaki bütün o editörler, işte ajans haberciliği yapanlar vesaireler, hepsi işsiz kalacak. Peki milyarlarca insanın işsiz kaldığı bir noktada bu kadar insanı işsiz bırakan kişiler bu kadar insanın öfkesinden nasıl korunacak? Değil mi? İç savaş, Korkutucu bir şey değil mi? kaotik bir ortam da olabilir. Yani adam diyor, ulan sen beni aç bıraktın be. Benim gibi yüz milyonlarca, milyarlarca insanı aç bıraktın. Ben ne yiyeceğim diyecek adam. Evet. İşte bu noktaya da bir çözüm düşünüyorlar. Hatta bunu 2015-2016'dan beri falan düşünüyorlar. Vardıkları sonuç şu. Bunu da yapacaklar. Yani yakın bir dönemde yapacaklar. Evrensel temel vatandaşlık geliri. Çin'in uyguladığı, yakın Aynen. dönemde başlattılar. Yani Çin'de tabii sosyal kredi puanı gibi bir şey uyguluyorlar. O tam bir zaten deney ülkesi yani o nokta. Bu evrensel temel vatandaşlık gelirini sanıyorum Almanya'da birkaç yerde de pilot uygulamasını yaptılar. Yerel bölgelerde. Evet, yani böyle bir pilot uygulama yaptılar. Buradaki amaç şu. Sen şu an işsiz kaldığında mesela ne oluyor? İşsizlik maaşı alıyorsun. İşte bu da onun karşılığı. Ama işsizlik maaşın senin orada bir şarta bağlı değil. Yani sen istediğin şeyi o parayla yapabilirsin. Burada şarta bağlı olur. Burada sana diyecek ki, eğer uslu çocuk olursan bu parayı kullanmana izin ver. Çünkü neden? Bu evrensel temel vatandaşlık gelirini dijital para olarak verecekler. Dijital hesaplarınıza entegre olacak. Ve dolayısıyla senin o dijital cüzdanını istediği noktada, hoşuna gitmediği noktada kilitleyecek. Yani sana şunu diyecek. Kaan diyecek, sen bu ay şu kadar şunu yapmışsın. Limitini doldurdun, daha yapamazsın. Veya sana şunu diyecek. Bak Kaan, karbon ayak izin bunu aştı. Sana daha ben benzin falan vermem. Veya diyecek ki işte uçağa bindin, ikinci ay bir daha bin. Bu ay bir daha binemezsin. Veya diyecek ki mesela bir toplum içerisinde yanlış bir hareket yaptın. Direkt puanın düşecek. Evet, senin puanın düşecek ve o puanın düşmesi iki mana ifade edecek. Birincisi, senin o sana verdikleri evrensel temel vatandaşlık gelirideki o parayı
ya sana kısıtlı kullandıracak ceza olarak ya da önceliğini kaybedeceksin. Mesela toplu taşımaya biniyorsun değil mi? Atıyorum. Toplu taşımada örnek veriyorum sıraya gireceksin. Yani Türkiye'de her yerde yok bu. Ankara falan gibi yerlerde biraz daha standartize edilmiş. Sıra bekliyorsun falan gidiyorsun ya. İstanbul'da biraz kaotik. Mesela o orada şu olacak. Önceliğini kaybedeceksin. Anladın mı? Yani orada sıra falan filan mantığıyla değil. Senin oradaki bu vatandaşlık puanının mantığıyla sana bir değer biçecek. Ki Çin'de bu olmuştu. Az önce de bahsettiğim şekilde bu sosyal vatandaşlık kredisi düşen, puanı düşen insanlar tren bileti, uçak bileti gibi biletlerden İşe bak faydalanamıyorlar. Kendi parasını Aynen alamıyor. Mesela işte tiyatroya gideceksin, bilet alacaksın. Aynı bak verdiğin örnek gibi. Oradaki bileti sana sınırlı sayıda değil mi? Yani 500 kişilik bir kapasite varsa 500 kişi. Ama orada sen eğer uslu çocuk değilsen sen önceliğini kaybedeceksin. Veya o paranı kısıtlayacak. Diyecek ki sana bu parayı bir hafta kullandırmıyorum ceza. Şimdi bunu yapmak bugün bile zor değil biliyor musun Kaan? Bugün bile zor değil. Yani yakın zamanda olacak mı? Ben bunu 5-6 yıl içerisinde bu sisteme artık geçileceğini düşünüyorum ama bugün bile zor değil. Bugün bile isteseler birçok bölgede bunu uygulayabilirler. Çünkü artık kameralar yüz tanıma özellikli. Her tarafta sensörler var ve senin kartın artık dijital bir sisteme entegre bir kart. Kimlik kartlarından bahsediyorum vesaire banka. Bir de bunların arka tarafta eski tip algoritmalardan ziyade yapay zeka destekli algoritmalar tarafından denetlenebileceği ve puanlanabileceği bir sistem oluşturabiliyor. En önemlisi de bu. Yani senin o hareketine doğru mu yanlış mı diye karar verebilecek bir sistem geliştirebiliyor. Dolayısıyla Çin'in o eski tip algoritmalarla uyguladığı o dijital panoptikon, sosyal vatandaşlık puanı işte kredi puanı falan. Bu e, bugünlerde çok daha verimli bir şekilde tırnak içerisinde diyorum verimli uygulanabilir bir noktada. O yüzden şimdi bazı insanlar var ya böyle literatüre bu konuların böyle uzmanı olduğunu söyleyip de diyor. Literatüre böyle doğru düz bir şey katmamış. Sadece çeşitli yabancı kaynaklardan derleme çalışmalar yapmış, yayınlamış bazı insanlar var. Böyle çıkıyorlar diyorlar ki çok güzel olacak. İşte insanlar çok mutlu olacak. İşte insanlar için altın çağı geliyor falan. Böyle pembe panjurlu bir ev portresi çiziyorlar. Böyle polyanacılık oynuyorlar. Şunu ıskalıyorlar ama. Efendiler hiçbir zaman insanlığın çok mutlu olduğu bir senaryo benimsemedi ve benimsemeyecekler. Tarih boyunca pek görmedim. Bunu yapmasının onun için bir manası bir şey yok ki. Hatta tam tersine bunu yaparsa kendisine tehdit olur. İnsanlar daha fazla düşünmeye başlarsa kendisine tehdit olur. Tam tersi bunu engellemek için bir sistem geliştiriyoruz. Ha, peki bu noktada bahsettik işte yeni bir dünya düzenine geçilecek çok yakın zamanda dedik. Hani ekonomik sistemler değişecek, insanlar Tabii hepsinin çalışma hayatı entegre değişecek. Tabii. Bu noktada peki eğitim sistemleri nasıl etkilenecek? Yani insanlara neler öğretilecek ya da insanların neye öğrenmesi gerekiyor? Yani okula gitmenin çok bir manası kalmayacak o zaman. Çünkü Evet. az önce bahsettin ya üniversiteden insanlar mezun oluyor. Ya kuryecilik yapıyor ya kasiyerlik yapıyor ya da varsa şansı babasının bir dükkanında falan çalışıyor. Ya türevleri oluyor yani çok fazla da bir şey olamıyorlar. Doğru, doğru. Ya zaten eğitim en başta değişecek alanlardan birisi. Bak pandemide çok ilginç bir şey denendi mesela değil mi? Bütün ülke online eğitime geçti. Uzaktan eğitim. Ve bu o dönemin teknolojik şartları içerisinde bile büyük oranda başarıldı. İşte internetin gitmediği yerlerde falan problem yaşandı bazı işte köylerde vesairelerde falan ama genel manasıyla başarıldı. O zaman şu devreye giriyor. Okul dediğin şey artık sadece öğrencilerin, çocukların bir arada bulunup sosyalleşebildikleri alanlar noktasına evrildi. Hakikaten de öyle. Yani bugün e, mesela eskiden dershaneler vardı değil mi? Ya bugün dijital dershaneler var ve eski tip o dershanelerden çok daha iyi eğitim veriyorlar. Ya içerisinde oyunlaştırılmış şeyler var, eğitim senaryoları var, şunlar var, bunlar var. Çok daha verimli ve insanlar buraları ciddi ciddi tercih ediyor. Değil mi? Bazı mesleki yeterlilik sertifikaları var. Hani bunların çoğu yüz yüze bile değil, online şekilde veriliyor. Evet. Ben direkt devlet onaylı sertifikalardan bahsediyorum. Evet. Ve bak mesela çık bazı kafeler vardır mesela. İşte workplace ve çalışma alanları olan kafeler vardır mesela. Çık oralara git bak orada mesela birçok öğrenci göreceksin. Arkadaşlarıyla buluşmuşlar. Hem sohbet ediyorlar hem işte atıyorum sınavları vardır. Sınavlarıyla alakalı konuşuyorlar vesaire. Çalışıyor. Olay artık okuldan çıkmaya başladı. Ve bunun içerisinde biz biraz önce birçok meslek örneği verdik yok olacak meslekler diye. Öğretmenlik de var. Düşünebiliyor musun? Yani çünkü neden?
bir öğretmen eskiden belli sayıda öğrenciye eğitim verebiliyordu. Yani bir kapasite var değil mi? Yani bir sınıfın mevcudu 40 kişi olur, 30 kişi olur, 50 kişi olur ama yani 100 kişiye de yani değil mi? Zordur eğer üniversite ortamı falan değilse ki üniversitede bile sağlıksız da aslında. Yani o hocanın, o öğretmenin verimli olabilmesi için bir kapasite var. Maksimum 20-30'dur yani. Yani Benim yani, okuduğum dönemde o şekilde. yani daha böyle hatta kaliteli bir eğitim istiyorsan belki daha da az. Evet. İyi de bunda böyle bir kapasite yok ki. Yani sen bunu bir algoritma ve yapay zeka destekli bir algoritma noktasına çevirdiğinde milyonlarca öğrenciyle tek bir uygulama üzerinden özel ilgilenebilirsin. Bak, özel ilgilenebilirsin. Milyonlarca öğrenci o sisteme kayıtlı. Bir tane yapay zeka uygulaması var, algoritması. Burada şimdi eskiden bir öğretmen senin eksiklerini görür, onun eksiklerini görür. İşte o yüzden bir kapasitesi vardır zaten. Onları üzerine seninle konuşur. Seni o eksikler üzerine yönlendirir. Ya da falan aileye filan. söyler. Bunu zaten de tek başına yapabilecek. Çünkü o algoritma, o yapay zeka destekli algoritma arka planda bütün o veriyi analiz edecek. Sana özel bir eğitim çıkaracak ya. Abi o zaman aslında biz en başından beri bahsediyoruz. Hani yapay zekanın elinde her şey toplanacak. Yani insanı kendi şekillendirecek, kendi istediği forma sokacak ve kendi istediği formda kullandıracak. Hatta senin dediğin gibi en sonunda da belki de hani ona inanacağız. Ya o noktaya getirecekler. O noktaya yani zaten eski tip dinler kavramı da oradan çıktı. Eski tip dinler, dikkat et. Ben bile mesela bu yayında kullandım kaç defa. Eski tip. Eskiden o semavi dinler dediğimiz şey. Bu bile aslında, bu kavram bile belki de bilerek üretilen bir kavram o konuda. Ama e, yeni mesela mesleklerle alakalı konuştuğumuzda ne diyebiliriz? Mesela yapay zeka mühendisleri. Ama eski o daha işin hammaliye kısmını yapan yazılımcılardan bahsetmiyorum. Onlar da yok oldu. Yani yazılımcılar da bu noktada güvende veya garantide değil. İşin daha üst seviye kodlamasını yapabilecek yapay zeka mühendisi. Sonra yapay zeka ahlakçıları, etikçileri. Bu da mesela ne yapacak? O algoritmaları orada insan denetimini sağlamak açısından onları gözlemleyecek ve etik dışı, ahlak dışı gördüğü bir şeyler olursa ona yönelik belki yeni kurallar üretmeyle alakalı notlarını alacak. Bunlar bunun yapay zeka ile alakalı ciddi meslekler. Yani işte yapay zeka data analizliği vesaire şudur. Bu konuyla alakalı belki 5 tane 10 tane ayrı meslek çıkacak. Mesela yapay zeka editörlüğü. Şimdi yapay zeka uygulamalarını kullanıyoruz şu an. Görseller yapıyoruz, videolar yapıyoruz. Ama bir de bunları ona promptunu giren, yani ona komutunu giren, onun senaryosunu oluşturan insanlar var. Ve bunlar yapay zeka editörleri olarak. Şu anda da bu arada böyle Var. bir meslek dalı var. Tabii. Bak bazen LinkedIn'den bakıyorum abi şeylere. Aynen öyle. Hani orada işte yapay zeka editörü, işte iyi şekilde prompt yazabilen, Tabii. işte yapay zeka dinler. Ve çok büyük ajanslar mesela çok iyilerini kapmaya başladı bile. Ve bunun eğitim verilmiyor mesela, bak dikkat et. Bunun eğitimi okullarda, üniversitelerde falan filan yok. Yani o üniversitelerde belki seminer falan filan, Belki konferans bir iki gibi. sene sonra Birkaç. anca girersin. Ama şu an yok. O yüzden bu tip mesleklerin arttığını göreceğiz. Ama yine de milyarlarca insana sağlayabileceğin bir meslek türemeyecek. İşte şeyler diyor ki, o polyanlacı bakanlar. İşte yeni meslekler türeyecekler. Evet, eski meslekler bitecek ama yeni meslekler türeyecek. Bir kısmı böyle diyor. Ya kaç tane meslek türeyecek? Zaten eski tip işleri yapabileceği birçok meslek zaten bitmiş. Evet. Kaç tane meslek türeyebilir? Bir kısmı da diyor ki, bir de bu en böyle benim şey olduğum konu. Evet, insanlar işsiz kalacak ve artık çok daha manalı şeylere yönelecekler. İnsanlık bilincini artık daha üst seviyelere taşıyacak falan filan. Sanki böyle milyarlarca insan şair olacak. Bir Rönesans falan mı böyle. yaşayacağız tekrar? Aynen, insanlığın yeni rönesansı falan filan olacak falan diyorlar. Ya milyarlarca insan bunların kafasına göre duracak ve sıkıntıdan şey yapacaklar. Böyle çok sanatsal, böyle çok estetik konulara eğilmeye başlayacaklar. Yani geçin bunlar yani. Ama bir nevi aslında Böyle bir gerçek yok. yine tekerrür ediyor. Yani bundan 102 yıl önce nasıl aydınlanmanın dialektiği kitabı yazıldıysa, hani bir de ona karşı olan senin dediğin gibi polyanacı tarafta varsa, şu anda da aslında yine bunu eleştirel şekilde bakanlar, bir de hani her şey çok güzel olacak Aynen öyle. tarzına bakan bir Aynen öyle. zihniyet Ya var. burada hani çok klasik bir örnek vardır ya, bir nehir akıyordur ve sen o nehri engelleyemezsin. Yani onun önüne istediğin kadar set koy. O akar, birikir, birikir, birikir. Ondan sonra onu yıkar ve tekrar su yolunda akmaya devam eder. Bu yapay zeka konusu da biraz böyle. Yani Pandora'nın kutusu açıldı bile. Pandora'nın kutusu açıldı ve onun içerisinden bu çıktı. Bunu engelleyemezsin. Ne yapabilirsin? Eğer bu küresel elit dediğimiz
iyi niyetliyse, bak bunu göreceğiz mesela işte önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl. Merhametlere mi kaldık? Niyetliyse, evet onların biraz merhametine kalmış gibi olduk. Bunu insanlığın hakikaten faydasına ve insanlığın aç kalmayacağı, köleleşmeyeceği bir noktaya evrilmeye çalışır. Yani suyu engellemek yerine suyun yönünü değiştirir. Ama eğer art niyetliyse, ki ben böyle düşünüyorum çünkü insanlık tarihi boyunca her zaman böyle hareket etmiştir. İnsanlığı yönetmeye, insanlığı köleleştirmeye hevesli insanlar hep var olmuştur. Bugün de çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Ne olacak? Tam bir dijital kölelik noktasına bunu. Bütün imkanlar buna el veriyor şu an. Ve yapamamalarının önünde de hiçbir engel yok. O yüzden biraz önce sordun ya, onların insafına mı kaldık? Evet yani durum bu. Ha şimdi bunu da söyleyince şu çıkıyor. O zaman ne yapalım ya, bırakalım her şeyi. Ya hayır canım, insanın kendi bir mücadelesi var yani. Peki devletler bu duruma nasıl Devletler bu noktada bakıyor? çok manasız bir şey olacak artık. Yani yeni dönemde devletler, hatta bu ayrı bir konu yani bunu da ayrıca konuşuruz. Yeni dönemde devletler artık tabela devleti olacak. İsmen. İsmen. İsmen var. Ve bunun içerisindeki tartışmalar falan da artık tamamen bitmeye başlayacak. Çünkü her şeyi kimliksizleştirmeye başlayacak. Devletler yerine küresel şirketler devletlik yapmaya başlayacak. Küresel şirket devlet. Bunların sayısı da böyle yani hani iki elin parmaklarını geçmez. Şimdi biz normalde bir marka görürüz. Bir şirket ismi görürüz. O şirket mesela atıyorum Apple. Apple'ı gördük ve dedik ki tamam bu bir şirket, ne yapıyor? İşte tablet üretiyor, telefon üretiyor. Hayır. Apple'ın sahibine bağlı belki yüzlerce yerel iştiraklerle beraber belki binlerce şirket var. Evet, ona bağlı şekilde. Yani bunu böyle gördüğünüz zaman aslında küresel şirketler, küresel elit dediğim şeyin iki elin parmaklarını bile belki de daha az geçmeyeceğini anlarsın. Ve evet, devletlerin kendi çözdüğü bütün konuları artık bu şirketler çözmeye başlayacaklar. Güvenlik şirketleri de bütün bunlarla alakalı entegre, sağlık sistemi, zaten baktık ya Türkiye'de de bununla alakalı bir uygulanıyor. Sağlık sistemini bile özelleştirmeye çalışıyorlar değil mi? İşte Evet. Şehir hastaneleri noktasında falan. Şehir hastanesi ne? İşletmesi özel şirketlere verilmiş hastaneler. Yani devletler ellerindeki bu şeyleri artık özel şirketlere devretmeye başladı. Dolayısıyla bir yerden sonra artık devletin herhangi bir yaptırım gücü bile kalmayacak. İnsanlar ne olacak? Elinde olacak. İnsanlar ne olacak? Vallahi insanlar uyandıklarında artık her şey için çok geçmiş olacak. Hatalı meseleleri geçmiş. Çünkü biz mesela şu an ne yapıyoruz? Ulus devlet, Türkiye'de bir ulus devlet, işte dünyada hala birçok ulus devlet var. Biz şu an ulus devletlere mesela çok kızıyoruz değil mi? İşte bir ton problemi var, bir ton sorunu var. Bunlarla alakalı söyleniyoruz, konuşuyoruz. Valla bize ulus devletleri bile aratacaklar. Ulus devletleri bile arar noktaya geleceğiz. Yani ulus devleti şöyle diyeceğiz hatta, yani ya hakikaten bir nebze de olsa ben yönetiyormuş gibiydim eskiden. Şimdi hiç böyle bir şey yok. Bu noktaya gelecek. Ve şu an zaten konuşulan şeylere baksana. Yapay zeka hakim, yapay zeka savcı, yapay zeka devlet yönetimi. Bunlar konuşulmaya başlandı. Bırak konuşmayı, bunların tezleri, teorileri yazıldı. Bırak bunu yapmayı, bunların butik uygulamaları bile yapılmaya başlandı. Olay aslında işte bu veri, data feodalizmi. Yani böyle, anladın mı? Data elitisti oluşacak artık. Bütün bunların o şirketlerin eline geçtiğini düşünsene. Bütün devletlerle, örnek veriyorum, bir hukuk sistemi, hukuk üzerine yoğunlaşmış bir yapay zeka üretildiğini düşün. Ve devletlere hukuk sistemi satıyor. Bütün devletlerdeki yüz milyonlarca belki milyarlarca insanın verisi orada artık, anladın mı? O şirkette. Sadece bir ülkenin değil. Yani. Bütün bunları önümüzdeki dönemde konuşacağız. Ve bu konuştuklarımız insanlara böyle çok uçuk kaçık, acayip gelebilir. Önümüzdeki yıllarda nasıl hepsinin birer birer gerçekleşmeye başladığını gördüklerinde işte o komplo teorisyeni ya da deli noktasından bizim bu konuştuklarımız çıkmaya başlayacak artık. Ki zaten biz bunları şimdi konuşuyor, anlatıyoruz ama bunlar üzerinde de çok ciddi isimler geçmiş yıllardan beri konuşuyorlar. Yani yeni konuşulan şeyler de değil. Biz sadece Türkiye'de bunu çok az insan konuştuğu için ve bu yönüyle çok az insan konuştuğu için sanki yeni duyuyormuşuz gibi oluyor. Ama bütün bunları böyle bir entegre olarak düşün. Yani ekonomi sisteminin değişmesi, üretim sisteminin değişmesi, vatandaşlığın dijital vatandaşlığa, işte sosyal vatandaşlık noktası, ondan sonra evrensel temel vatandaşlık gelir. Bütün bunları hep beraber ele aldığında bunların aslında bir entegre çalışma olduğunu da anlamış olur.
işte o Ajanda 2030 dediğimiz Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan makaleyle de düşündüğünde, bak şunu söylüyorum sadece, hatta bitirirken onu söyleyeyim. Ne diyordu o 2016'da yazılan makalede, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki makalede? Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ama çok mutlu olacaksınız. Tamam mı? Hiçbir şeye sahip olmayacağız ama mutlu olmayacağız. Ben de bunu diyorum. Olay bu. Hatta bazı ekonomistler de bu konuya destekler açıklamalar yapıyorlar işte. Yani artık hiçbir şey sizin olmayacak. Mal sahibi olmayacaksınız. Her şey kiralar hale geleceksin. Evet. Yani işte kullandığınız telefondan tutun da işte belki saatinize kadar, kıyafetlerinize Her kadar. şey, her şey. Kıyafetlerine kadar belki. Ve yapılıyor da bunlar artık. Yani çok zor da değil. Var şu an bir sürü. O drone teknolojisi falan geliştikçe daha da şunu göreceğiz. Hatta o yeni çıkacak romanımda da zaten bu konuyla biraz şey yaptım. İsmi neydi tam? 2053 kitabı. 2053 Uyanış Türkiye kitabı. Sanıyorum Kasım'ın sonunda çıkacak o da. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Mesela orada bir sahne var. Gökyüzünde binlerce drone. Binlerce drone. Yani niye binlerce drone var gökyüzünde? Ne manası var? İnsanlara eşya taşıyorlar arkadaş. İnsanlara eşya taşıyor. Yani sen uygulamandan siparişini veriyorsun. Örnek veriyorum. E, O dönemin şeyiyle bakma, bir düğüne gideceksin mesela veya bir iş toplantısına gideceksin. Takım elbisen. Takım elbiseye hemen siparişini verdin. Hemen drone sana belki 10 dakika, 20 dakika, yarım saat içerisinde onu getirecek. Bunun benzeri bazı yerel firmalar yapmıştı diye hatırlıyorum. Mesela Amazon mesela Amerika'da drone'la teslimat yapıyor. Ki bunun çok daha gelişmiş, o drone teknolojisinin çok daha gelişmiş bir tablosunu düşün burada. Yani artık çok daha ağır şeyler taşıyabildiği ve çok daha hızlı hareket edebildiği. Ve öyle bir operatörün böyle kumandayla yönettiği değil. Kendi yapay zeka destekli algoritmasıyla gitmesi gereken yere gidip bunu Robotu teslim ediyor. kendi oluşturuyor. Tüm bunu düşün. Olay buraya evriliyor. Ve biz hala maalesef, hakikaten bitirirken onu da söyleyeyim. Hala Türkiye'de biz çok manasız şeyler üzerine konuşuyoruz. Çok böyle kısır tartışmalar üzerine konuşuyoruz. Dünyada ciddi kuruluşlar, ciddi think tank kuruluşları bunları konuşuyor. Biz de hala böyle saçma sapan konular içerisinde boğuluyoruz. Aslında amaç da bu belki. Dikkatimizi dağıtıp başka şeylere yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu da ayrı bir program konusu. Yine şey yaparız. O zaman yavaştan ben bitiriyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum sorularıma cevap verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biraz karamsar baktık biraz. Ya iyi de yani karamsar bakma konusu şu. Yani olabilecek ve hatta olma ihtimali yüksek şeyleri söylemek insanların büyük kısmını rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor biliyor musun? Çünkü konfor alanları bozuluyor. Doğru. Çünkü onu öğrendiğinde, onu düşünmeye başladığında rahatı kaçıyor. Ve insanlar rahatı kaçmaması ile alakalı bilinçli veya bilinçaltıyla bunlardan kaçıyorlar. Yani bu konuları dinlemekten, bu konuları anlamaktan, bu konuları düşünmekten kaçıyorlar. Ya ben şunu demiyorum. Kimse aptal, şu bu falan diye. Hayır. Herkes zeki aslında. Herkes neyin ne olduğunu biliyor ya da hissediyor. İnsanlar şunu hissediyor. Bir şeyler yanlış gidiyor. Belki ne olduğunu tam konduramıyor, tam şey yapamıyor ama bir şeylerin yanlış gittiğini herkes hissediyor. Emin ol bak. En IQ'su düşük adam bile bunu hissediyor. Sadece onu anlamlandıramıyor. İşte onu anlamlandırmayla alakalı yayınları, makaleleri okuduğunda, işte videoları izlediğinde rahatı kaçıyor, huzuru kaçıyor. Çünkü onu bildikten sonra kafasının bir yerinde hep o olacak. Konfor alanından çıkacak. Evet, konfor alanı bozulacak. Ben şu an diyor ya kendi hayatım içerisinde bunları düşünmüyorum. İşte ne bileyim tatilime gidiyorum, işime gidiyorum, işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Mantığı, bana dokunmayan yılan. Evet yani aynen öyle yani. Olay bu. O yüzden bazı insanlar da konfor kaçırıcıdır yani işte. Tamam işte mesela Hamza Yardımcıoğlu da öyle. Tamam mı? Konfor kaçırıcı. İşte bizim burada konuştuğumuz konular da böyle. Yani. Konfor kaçırıcı. Ve bunu bir kötü amaçla yapmamızın bir manası yok. Neden? Eğer bu konu yani bir prim elde etmek istesen çok daha büyük primler de elde edebileceğin bambaşka konular anlatabilirsin. Anladın mı? Tam tersi bu konuları konuştuğun için elde etmen gereken primler elinden kaçıyor aslında. Mesela bu konuyla alakalı sen hiç firmanın gelip sponsor alabileceğini düşünür müsün? Yani değil mi mesela? Çekinceli dururlar. Aynen öyle. Çekinceli durur yani. Böyle bir geri durur. O yüzden konfor kaçırıcı konulara devam edeceğiz değerli izleyiciler. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum sana da yayını modere ettiğin için. Dediğim gibi değerli izleyiciler. Bundan sonra Kaan'la beraber böyle konuları ele almaya çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin diyelim. Ve şunu da söyleyeyim. Videoyu eğer beğendilerse beğenip abone olmayı da unutmasınlar. Evet ben orada şeyi önemsiyorum mesela. Ya tamam biz
Birçok farklı yabancı kaynaktan falan da bunları araştırıyoruz ama ya bizim de bir sınırımız var. Biz de bir insanız. Yani görebildiğimiz noktalar oluyor, göremediğimiz noktalar oluyor. O yüzden konuyla alakalı farklı kaynaklarda farklı bilgiler olanlar da varsa onları da yazarlarsa sevinirim. Yani bir dahaki programlarda onu da ele alırız. Yani. O zaman yayını kapatalım. Görüşmek Kendinize iyi bakın.